Merhaba arkadaşlar. Bugün BDDK'nın taşıt kredisi dilimleri yani bu sınırlandırmaları ile ilgili konuşmak için karşınızdayım. Bu karar çıkalı galiba bir hafta yakın bir süre oldu. Ben işte daha diğer hisse değerlendirmeleri vesaire yaptığım için biraz bunu geciktirdim diyebilirim. Şu an isterseniz üzerine bir konuşalım. Şu anda 0 ile 400 bin TL arası araçlar için 48 ay vadeye kadar kredi kullanılabiliyor. Bu oranın yani bu tutarın %70 oranında kredi veriyor bankalar. Baktığımızda zaten sıfır araç yok. İkinci el araçlar için de neredeyse yok. Yani çok eski araçlar için oluyor. Onda da zaten taşıt kredisi vermiyor bankalar. O yüzden bu dilimi hiç saymayabiliriz. 400 bin ile 800 bin arası yine sıfır araç yok arkadaşlar zaten. 36 ay vadede kredi veriyor. %50 yani toplam tutarın %50'si kadar kredi kullandırıyor. Örneğin işte 700 bin araba alıyorsak 350 binini 36 ay vadeli olarak veriyor banka. 800 bin TL ile 1,2 milyon TL arası araç alımı olursa burada 24 ay vade toplam tutarın %30 kadarına kredi veriyor. Yani burada baktığımızda zaten sıfır araç olarak bir iki tane araba var bildiğim kadarıyla. Onun dışında yine çok fazla yok. İkinci el araçlar için düşünülebilir bir şey. Ancak dediğim gibi burada da %30'unu veriyor. Diyelim ki 1 milyonluk bir araba alıyoruz. 700 bin nakit para koymamız gerekiyor. 1,2 milyon TL ile 2 milyon TL arasındaki araçlar için de 12 ay vadeli kredi kullandırıyor. Toplam satış tutarının %20'si kadar bir kredi tutarı oluyor arkadaşlar. Ya işte 1,5 milyonluk bir araba aldığımızı düşünürsek burada 300 bin TL'lik kredi kullanıyoruz. 900 bin TL'sini yine cebimizden nakit koymamız gerekiyor arkadaşlar. Pardon 1,2 milyonunu 1 milyon 200 bin TL'sini nakit koymamız gerekiyor. 300 bin TL kredi veriyor. Yani cebimizde bir para olması gerekiyor açıkçası. Eğer özellikle sıfır araç alacaksak çok küçük bir tutarında kredi çekebiliyoruz. Yani bu baktığımızda sıfır araç alımlarına kredi verilmeyecek gibi bir durum olmuş. Ya gerçeklikten çok uzaklaşmışlar, piyasayı bilmiyorlar ya da araç alımını biraz kısıtlamaya devam etmek istiyor. Kredi verilmesinin zorlaştırmak için alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. İkinci el araçlar için yine baktığımızda işte 800 bin ile 2 milyon TL arasındaki o kısımda araç çok fazla hani var, alım çok fazla olabilir ama burada da işte 1,2 milyona kadar %30, 2 milyona kadar %20 oranları düşündüğümüzde yani neredeyse hiç kredi vermiyor gibi düşünebiliriz. Sanki burada piyasayı biraz kısıtlı tutmak istemişler, alımları biraz durdurmak istemişler. Zaten çok fazla bir alım yok da durdurmak istemişler gibi bir durum gözüküyor. 2 milyon üzerinde de kredi vermiyor zaten. Direkt nakit alımı yapmak gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir de bildirimleri açarsanız bundan sonraki videolarımızca karşınıza düşecek. Daha sık bir araya geleceğiz. İyi günler.